Bir akşam eve geldiğinde ceketinde o yabancı kokuyu duyduğunuz an ya da odasını toplarken çekmecenin dibinde bulduğunuz o elektronik sigara. Çocuğunuzun yeni ve pek de tekin görünmeyen bir arkadaş grubuna dahil olduğunu fark ettiğiniz o ilk saniye. Midenize oturan o yumruyu, o devasa korkuyu çok iyi biliyoruz. İçimizden hep benim çocuğum yapmaz, o akıllıdır demek gelir ama gerçekte öyle değil. Bugün ergenlerin o tehlikeli sulara neden çekildiğini, beyinlerinin onlara nasıl oyunlar oynadığını ve çocuğunuzun o karanlık ihtimallerden caza vermeden, bağırıp çağırmadan nasıl koruyabileceğini konuşacağız. Çünkü onu koruyacak olan şey korku değil, doğru bir stratejidir. Herkese merhaba. Geçen bölümün sonunda bahsettiğimiz o karanlık korkular var ya, uykuları kaçıran o madde kullanımı, kötü alışkanlıklar ve akran baskısı meselesi. Ebeveynlerin en çaresiz hissettiren dönemeçlerden biri burasıdır. Çünkü çocuğunuz artık sizin kontrol alanınızdan çıkmış, dış dünyanın yani arkadaşlarının yörüngesine girmiştir. Birçok aile gelip hocam çok güzel yetiştirdik, her şeyi anlattık. Neden o çocukların peşine takılıp o zehiri deniyor diye soruyor. Çocuğunuz bunu sizi üzmek için, isyan etmek için ya da aptal olduğu için yapmıyor. Çocuğunuz bunu yapıyor çünkü ergenlik döneminde hayatta kalmanın tek kuralı sürüye ait olmaktır. Gelin bu işin arkasındaki o muazzam biyolojiye, ergen beynine yakından bakalım. Neden bile bile lades diyorlar? Bunun iki bilimsel sebebi var. Birincisi, ödül sisteminin hacklenmesi. Ergenlikte beyindeki dopamin yani haz hormonu inanılmaz yüksek seviyelerde çalışır. Dopamin sistemi, hareket kontrolü, motivasyon ve ödül arayışı gibi temel fonksiyonlarda kilit rol oynar. Biz yetişkenler bu riske baktığımızda sonucu kötü olabilir, yapmayalım derken ergen beyni eğer bunu yaparsam gruptaki herkes beni alkışlayacak, havalı olacağım diyerek sadece o devasa ödüle odaklanır. Risk algıları kapalıdır. İkincisi ve en önemlisi evrimsel aidiyet ihtiyacı. Binlerce yıl önce kabileler halinde yaşarken bir ergenin kabileden, arkadaş grubundan dışlanması demek vahşi doğada tek başına kalıp ölmesi demektir. İşte çocuğunuzun beyni hala o ilkel kodlarla çalışıyor. Arkadaşlar ona hadi bir nefes çek, korkak mısın dediğinde çocuğunuzun beyni eğer hayır dersem gruptan atılırsın ve ölürsün diye alarm verir. Yani çocuğunuzun sigarayı veya maddeyi sevdiği için değil, o gruptan dışlanıp yalnız kalma dehşetiyle o hatayı yapar. Akran baskısı ergen beyin için bir ölüm kalım meselesidir. Peki, biz bu evrimsel hayatta kalma dürtüsüyle nasıl savaşıyoruz? Çoğu zaman maalesef yanlış silahlarla. İşte çocuğunuzu tam da o kötü gruba iten 3 ebeveyn hatası. Birincisi, arkadaşlarına saldırmak. O çocukla görüşmeni yasaklıyorum. Tam bir serseri dediğiniz an geçmiş olsun. Çocuğunuzla arkadaşını aynı takıma, kendinizi de karşı takıma koydunuz. Ergenler arkadaşlarına edilen hakareti kendilerine edilmiş sayar ve onlara daha çok bağlanır. İkincisi, felaket tellallığı yapmak. Bir kere içersen ölürsün, beynin erir gibi abartılı korkutmak taktikleri işe yaramaz. Çünkü çocuk okula gidince o maddeyi kullanan ama ölmeyen arkadaşını gördüğünde sizin yalan söylediğinizi düşünür ve size olan güveni tamamen sıfırlar. Üçüncüsü dedektif gibi davranmak. Odasını gizlice aramak, telefonunu karıştırmak. Yakaladığınızda elinize geçecek tek şey size yalan söylemede ustalaşmış bir ergendir. Peki bu çocukları bu kurtlar sofrasından nasıl koruyacağız? Onlara hayır demeyi nasıl öğreteceğiz? İşte bugün çocuğunuzla oturup konuşacağınız iki hayat kurtaran strateji. Bir, günah keçisi taktiklerini öğretin. Çocuğunuzun o grupta korkak duruma düşmeden hayır demesi gerekir. Ona bir çıkış bileti verin. Şunu söyleyin. Biri sana istemediğin bir şeyi teklif ettiğinde suçu tamamen bana atabilirsin. Annem, babam kafayı yemiş durumdalar.
Saç telimden uyuşturucu testi yaptırıyorlar. Yakalanırsam beni mahvederler de. Aileyi suçlamak akranlar arasında her zaman kabul gören havalı bir bahanedir. Bırakın o grupta kötü polis siz olun. Yeter ki çocuğunuz o baskıdan kurtulsun. 2. X planı. Sorgusuz sualsiz kurtarma planı. Çocuğunuzla bir şifre belirleyin. Diyelim ki bir ev partisine gitti ve ortamda alkol veya madde kullanmaya başladı. Çocuğunuz oradan çıkmak istiyor ama ben gidiyorum diyemiyor. Size sadece X harfi olan bir mesaj atsın. Bu mesajı aldığınız anda onu arayıp acil eve gelmen lazım, acil bir durum var diyerek onu oradan siz çekip alın. Ve en önemlisi arabaya bindiğinde ona o geceyle ilgili hiçbir soru sormayın, yargılamayın. Sadece o bataklıktan çıkıp size sığındığı için teşekkür edin. Bu güveni verirseniz en karanlık anında saklanmak yerine kesinlikle ve kesinlikle sizi arayacaktır. 3. Güvenli sürüş stratejisi. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Ergenlik döneminde arkadaşlar aileden daha güçlü bir etki yaratır. Bu hata değil. Gelişimin doğal bir parçasıdır. Bu yüzden hedefimiz çocuğumuzu arkadaşlarından koparmak değil, onu doğru sürünün içine sokmaktır. Spor takımları, sanat grupları, bilim kulüpleri, gönüllülük çalışmaları, bu ortamlar çocuklara iki şey verir: aidiyet ve statü. Ama riskli davranışlar olmalı. Çocuğunuz kendini değerli hissettiği bir grubun parçasıysa kötü bir gruba tutunma ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkar. Korkularınızı anlıyorum. Ama inanın bana, güçlü bir bağ ve doğru kurgulanmış bir kurtarma planı bütün akran baskılarından daha güçlüdür. Çocuğunuzla savaşmayın. Dünyanın tehlikelerine karşı onunla aynı siperde olun. Sizin çocuğunuz arkadaş seçim konusunda sizi endişelendiriyor mu? Onları korumak için siz hangi yöntemleri deniyorsunuz? Lütfen yorumlarda dertleşelim. Bu konudaki tecrübeleriniz diğer aileler için paha biçilemez. Bir sonraki bölümde ergenliğin bir başka savaş alanı. Hepimizin evindeki o sessiz işgale geçiyoruz. Tabletler ve telefonları düşman olmadan saatlerce süren kavgalara girmeden nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Bu pratik çözümleri kaçırmamak için abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize ve o büyümeye çalışan çocuklarınıza şefkatle yaklaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.